Her şey aslında çok basit ama bir o kadar da tehlikeli bir fikirle başladı. Öyle tehlikeli bir fikir ki bir adamın bütün hayatını alt üst etti ve kitaplarının cayır cayır yakılmasına sebep oldu. Bu, Orta Çağ'da yasaklanmış bir düşünceyi yeniden canlandırmaya cüret eden bir filozofun, Outrecourt'lu Nicholas'ın hikayesi. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Yıl 1347. Yer Paris. Avrupa'nın entelektüel kalbinin attığı yer. Ama bu görkemli şehirde bir kilisenin avlusunda bir filozof kendi yazdığı kitapları ateşe atmaya zorlanıyor. Peki neden? Suçu neydi? Evrenin işleyişi hakkında izin verilmeyen sorular sormasıydı. İşte bütün mesele bu cümle. Ekranda gördüğünüz bu basit ifade. Bugün bir lise fizik dersinde duysanız muhtemelen dikkatinizi bile çekmez, değil mi? Peki 1347 yılında bu cümleyi bu kadar tehlikeli, bu kadar sapkın kılan şey neydi? Gelin hep beraber bu sorunun peşine düşelim. Bu olay öyle kuru bir felsefe tartışması falan değil. Hayır, hayır. Bu bilginin, inancın, hatta gerçeğin ta kendisinin ne anlama geldiğine dair risklerin çok yüksek olduğu bir dram. Ve bu dramın merkezindeki kahramanımız da tarihin en keskin zekalarından biri Outrecourt'lu Nikola. Kimdi peki bu Nicholas? Öyle sıradan biri falan değil, sakın ha. Paris Üniversitesi'nde sanat, ilahiyat ve hukuk eğitimi almış oldukça saygın bir akademisyen. Ama ne olduysa Papa tarafından Avignon'a çağrılınca oldu. İşte orada hayatı bir anda tepetaklak oldu. Mahkum edildi, fikirlerinden dönmeye zorlandı. Ama en acısı neydi biliyor musunuz? Kendi eserlerini kendi elleriyle ateşe atmaya zorlanmasıydı. Şimdi hikayenin en ilginç kısmına geliyoruz. Nicholas'ın bu tehlikeli fikri aslında hiç de yeni sayılmazdı. Hatta tam tersi inanılmaz eskiydi. Onun suçunu tam olarak kavrayabilmek için zamanda tam 1500 yıldan fazla geriye gitmemiz gerekiyor. Düşünün, Antik Yunan'da Demokritos diye bir filozof çıkıyor ve diyor ki her şey atomlardan oluşur. Ama sonra sahneye Aristoteles çıkıyor ve bu fikri resmen tarihe gömüyor. Aristoteles'in etkisi o kadar büyüktü ki atom fikri 1000 yıldan fazla bir süre boyunca adeta derin bir uykudaydı. Ta ki bizim Nikolas çıkıp bu uyuyan devi uyandırana kadar. İşte bütün kavga aslında bu iki kutu arasında yaşanıyordu. Bir tarafta her şeyin atomlardan ve boşluktan ibaret olduğu, neredeyse bir Lego gibi basit, mekanik bir evren var. Diğer yandaysa Aristoteles'in kurduğu o karmaşık yapı, maddenin sürekli olduğu, her şeyin bir özü, bir potansiyeli olduğu bir sistem. Orta Çağ'da herkesin kabul ettiği dünya görüşü buydu işte. Ve Nicholas bu yapıya elinde bir balyozla dalıyordu adeta. Peki Nicholas bu kadar cüretkar bir sonuca nasıl ulaştı? Şöyle ki, onun atom teorisi aslında bir fizik teorisi olarak başlamadı. Her şey bizim neyi kesin olarak bilebileceğimiz sorusuyla başladı. Yani onun fiziği köklerini radikal bir bilgi teorisinden alıyordu. Nicholas'ın kuralı çok basitti. Bir şeyin %100 doğru olduğundan emin olmak istiyorsan, o şeyin yanlış olmasının mantıken imkansız olması gerekir. Hani bir üçgenin 3 kenarı vardır gibi. Hayır, 4 kenarı vardır demek, tanım gereği bir çelişki olur değil mi? İşte Nicholas'ın apaçık bilgi dediği şey tam olarak bu. Tamam, şimdi Nicholas'ın bu basit kuralını alalım ve şöyle bir etrafımıza bakalım. Size bir soru. Bir şeyin başka bir şeye neden olduğundan, ama öyle böyle değil, %100 mantıksal olarak kesin bir şekilde emin olabilir miyiz? Yani ateşin dumanı yarattığından mutlak bir kesinlikle emin miyiz? Outrecourt'un mantığı, bakın, aynen şöyle işliyordu. Adım 1. Neden, yani mesela ateş ve sonuç, yani duman, birbirinden ayrı iki şeydir. Bu tamam. Adım 2. Aklımızda ateşi dumansız, dumanı da ateşsiz hayal edebiliriz değil mi? Mantıksal bir engel yok. Adım 3. O zaman birini kabul edip diğerini reddetmek mantıksal bir çelişki yaratmıyor. Ve işte geldik 4. adıma, yani bombaya. Sonuç olarak biz bir etkiden yola çıkarak nedenin varlığını asla ve asla %100 mantıksal bir kesinlikle bilemeyiz. İşte bu düşünce onu doğrudan atomculuğa götürdü. Şöyle düşünün, eğer Aristoteles'in o meşhur göremediğimiz tözlerinden, yani bir şeyin altındaki o gizli özden emin olamıyorsak, elimizde ne kalıyor? Sadece görebildiklerimiz. Peki biz ne görüyoruz? Cisimlerin hareket ettiğini, birleştiğini, ayrıldığını. Nicholas'a göre bu durumu açıklayacak en basit, en mantıklı teori şuydu. Evren sadece hareket halindeki bölünemez atomlardan ve boşluktan ibarettir. Bu kadar. Ve şimdi hikayenin zirve noktasına, yani mahkemeye geliyoruz. Çünkü o dönemde Aristoteles'e saldırmak öyle sıradan bir filozofu eleştirmek gibi değildi. Hayır, bu
bütün bir ortaçağ teolojisinin ve biliminin temellerine, kolonlarına saldırmak demekti. Bu tablo çatışmayı o kadar net gösteriyor ki, Nikolas görünmeyen tözlerden emin olamayız dediğinde, kilise bunu sen kutsal ekmek ve şarap mucizesini mi sorguluyorsun diye duydu. O nedenselliği ispatlayamayız dediğinde, karşı taraf bunu yani Tanrı'nın varlığına dair kanıtları mı yıkmaya çalışıyorsun diye anladı. Onun basit atom teorisi bile yaratılış doktrinine doğrudan bir başkaldırı olarak görüldü. Sonuç, Nicholas'a karşı tam tamına 66 maddelik bir suçlama listesi hazırlandı. 66. Bu rakam bile tek başına onun felsefesinin ne kadar kökten bir şekilde reddedildiğini gösteriyor. Tabii ki karşında durabileceği bir güç değildi bu. Düşünsenize, Paris'te bir meydanda, halkın önünde, hayatınız boyunca üzerinde çalıştığınız her şeyi reddetmek zorunda kalıyorsunuz. Bu sadece entelektüel bir yenilgi değil, aynı zamanda büyük bir kişisel yıkımdı. Nikolas'ı susturmuş olabilirler, evet. Ama fikirleri susturmak o kadar kolay değildir. Fikirler insanlardan çok daha inatçıdır. Onun o tehlikeli atom fikri adeta yer altına çekildi ve doğru zamanın gelmesini bekledi. Ve o zaman geldi. Hem de nasıl geldi? Nicholas'ın mahkumiyetinden yaklaşık 300 yıl sonra bilimsel devrimle birlikte sahneye çıkan Gassendi ve Boyle gibi isimler atom fikrini adeta yeniden dirilttiler. Sonra John Dalton geldi, onu modern kimyanın temeli yaptı. Ve en sonunda 1905'te Albert Einstein atomların varlığını matematiksel olarak kanıtlayarak Nicholas'ın yüzlerce yıl önce başlattığı bu tartışmaya son noktayı koydu. Düşünebiliyor musunuz? Bir zamanlar bir adamın sapkınlıkla suçlanmasına, kitaplarının yakılmasına neden olan o fikir, bugün modern bilimin temel taşlarından biri. Nikolas haklıydı. Sadece, belki de birkaç yüzyıl fazla erkenciydi. Ve bu hikaye bizi şu müthiş soruyla baş başa bırakıyor. Bugün bize çok normal, çok bariz gelen bilimsel gerçeklerden acaba kaç tanesi dünün tehlikeli fikirleri olarak başlamıştı? Bu sanırım hepimizin üzerinde biraz düşünmesi gereken bir soru.